Hayat bazen bitmek bilmeyen bir tekrar gibi hissettirir, değil mi dostlar? Aynı hatalar, aynı hayal kırıklıkları, tekrar eden döngüler. Piyasada binlerce teknik, yüzlerce terapi ekolü var ama hepsi aslında tek bir hakikatin etrafında döner. Bugün bu karmaşayı sadeleştirmeye çalışacağız. Travmaların kilidini açan o iki anahtarı ve genellikle gözden kaçan o üçüncü gizli unsuru konuşacağız. Bir noktada durup neden hep bunlar benim başıma geliyor diye soruyoruz, değil mi? Ardından şifa arayışına giriyoruz. Terapiler, teknikler, kitaplar. Hepsinin dönüp dolaşıp geldiği o meşhur bir durak var. Hepiniz biliyorsunuz. Kabul etmek. Ancak burada devasa bir yanılgı yatıyor. Birçok insan bana gelip ben yaşadıklarımı kabul ettim, neden hala canım yanıyor veya neden hala aynı döngülerin içindeyim, neden bu döngü kırılmıyor diye soruyorlar zaman zaman. Gerçek şu ki zihnin kabulü ruhun kabulü değildir sevgili dostlar. Tamam, bu oldu demek sadece ve sadece bir veri girişidir. Bir bilgi anlayışıdır. Oysa gerçek kabul zihinde değil, bedende başlar. İnsanların çoğu kabul etmeyi, o acı veren olayla ilgili düşünmeyi bırakmak veya o anıyı bir rafa kaldırmak sanıyor. Bu bir kabul değil arkadaşlar. Bir bilişsel ateşkes ilanı. Ruhumuz içten içe hala o olayla savaşırken zihniniz beyaz bayrak sallıyor. Gerçek kabul, o olayı yarattığı dehşeti, utancı veya öfkeyi bedende hissetmeye izin vermekle başlıyor arkadaşlar. O acı göğsünüze bir yumru gibi oturduğunda ondan kaçmak yerine o yumruyla beraber nefes alabildiğiniz an kabul gerçekleşmeye başlıyor. Kabul bu olmamalıydı cümlesinden vazgeçip bu oldu ve şu an buradayım. Bununla birlikte, bu acıyla birlikte buradayım diyebilmenin o ağırlığından ama özgürleştirici çıplaklığından ortaya çıkan bir durum. Bu noktada psikoterapilerin ve kişisel gelişim ekollerinin temeline bakarsak kabulün hemen yanında duran ikinci sütunu görürüz. Sağlıklı sınırlar. Kabul geçmişle olan hesabınızı kapatırken sınırlar geleceğinizi inşa ettiğiniz tuğlalar gibidir. Yani birçok insan kabulü pasif bir boyun eğiş olarak düşünüyor. Hayır, tam tersi. Bir travmayı gerçekten kabul ettiğinizde o travmanın sizde hangi kapıları açık bıraktığını da görürsünüz. Oradaki ihtiyaçlarınızı, oradaki sınırlarınızı fark etmeye başlarsınız. Sınır çizmek, bana bunu bir daha yapamazsın demekten öte bir şey. Ben kendime bunun bir daha yapılmasına izin vermeyecek kadar değer veriyorum diyebilmek. Sınır sizin ruhsal bağışıklık sisteminiz bir anlamda. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa, yani sınırlarınız zayıfsa, kabul ettiğiniz her acı bir sonrakine davetiye çıkarır. İşte döngüleri kıran şey, kabulün getirdiği farkındalıkla sınırların getirdiği eylemin birleşmesidir dostlar. Peki bu iki devasa sütunun, kabul ve sınırların altında yatan ve genellikle gözden kaçan o üçüncü hayati parça nedir? Buna tanıklık gücü veya hikayeyi yeniden yazma diyebiliriz. Bütün terapilerin nihai amacı sizi kendi hikayenizin kurbanı olmaktan çıkarıp yazarı konumuna getirmektir arkadaşlar. Kabul edersiniz, sınır çizersiniz ama hala o acı dolu hikayenin
başrol oyuncusu olarak kalmaya devam edebilirsiniz. O rolün ağırlığı sizi aşağı çekmeye devam eder. Ve tabii ki bu yaklaşımda o döngüleri kırmanızı da engeller. Göremediğimiz o gizli parça şudur: yaşanan olayları sizin kimliğinizin bir parçası olmaktan çıkarıp sadece bir deneyim olarak konumlandırabilmek. Yani siz o taciz değilsiniz, siz o iflas değilsiniz, siz o terk ediliş değilsiniz. Bunlar sadece sizin o dönemde başınızdan geçen olaylardır. Sizin kim olduğunuzu tanımlayan özler değil. Burada başrolde olmak ve tanıklık etmek arasındaki farkı gerçekten çok iyi anlamalıyız. Başrolde olduğunuzda duygunun kendisi olursunuz. Öfke sizsinizdir, acı sizsinizdir. Terk edilmişlik sizi temsil eder, sizin özünüzdür. Oysa tanıklık mertebesine geçtiğinizde sahneden inip seyirci koltuğuna oturursunuz. Seyirci koltuğundan bakmak duyguyu reddetmek değil. Duygunun size hükmetmesine izin vermeyecek bir mesafe kazanmak arkadaşlar. Yani başrol oyuncusu fırtınanın içinde boğulurken tanık fırtınayı kıyıdan izler. Hikayenin başrolünde hapsolduğunuz sürece her yeni olayda aynı tepkileri verirsiniz. Çünkü o karakterin senaryosu bellidir zaten. Ama tanık olduğunuzda o karakterin neden öyle davrandığını, nerede hata yaptığını ve hangi sınırının ihlal edildiğini görebilecek kadar dışarıda kalırsınız. Bu bedende bu acılar yaşandı ama bunları gözlemleyen ben hala buradayım, her şeyden daha büyüğüm diyebilmek işte o hikayeyi yeniden yazacak kalemdir. Gerçek iyileşme kabulün getirdiği o derin sessizlikte, sınırların getirdiği güvenli alanda ve tanıklığın getirdiği bilgelikte gözlem gücünde yatar. Eğer bir döngü hala devam ediyorsa sorun muhtemelen tekniklerle ilgili değildir. Sorun ya kabulün sadece zihinsel bir aldatmaca olmasında, ya sınırların sadece bir öfke patlaması sanılmasında ya da hala o eski hikayeye tutunma arzumuzdadır dostlar. Ancak burada çok sinsi bir tuzak daha var. Bazen danışanlar terapi anında acıya alan açar. Hıçkıra hıçkıra ağlar, müthiş bir katarsis yaşarlar. O an her şey çözülmüş gibi görünür. Kabul ettim, hissettim, işte bütün bunların gereğini yerine getirdim gibi bir his bu. Ama bir hafta sonra bakarsınız ki aynı yıkıcı paternlerin içine tekrar hapsolmuşlar. Neden? Çünkü bazen acıyı hissetmek ve ağlamak bile zihnin geliştirdiği sofistike bir hayatta kalma stratejisine dönüşebilir. Zihin o yoğun duygusal boşalmayı bir bedel ödeme olarak kullanır. Bak, yeterince acı çektim ve ağladım. Şimdi eski konforlu hayatıma geri dönebilirim. Bu defteri kapatabilirim. Unutmayın, konfor dediğimiz şey tanıdığımız şeydir. Yani gerçek konfordan söz etmiyorum. Bu bir nevi duygusal rüşvet gibidir. Gerçek iyileşme, katarsisten sonraki o sessiz boşlukta ne yaptığınızla ilgilidir. Acıyı sadece hissetmek yetmez. O acıyı işlemek, entegre etmek gerekir. İyileşme o ağlama krizinden sonra ayağa kalkıp günlük hayatın içinde o eski tetikleyici ile karşılaştığınızda farklı bir tepki verme iradesidir.
Eğer katarsis yaşayıp hala aynı sınır içinde sınır ihlallerine izin veriyorsanız o gözyaşları sadece sistemin basıncını düşüren bir sübap haline dönüşür. Değişimi başlatan bir yakıt değil. Dönüşüm o acının içinden geçerken kazandığınız farkındalığı soğukkanlı bir kararlılıkla somut davranışlara döktüğünüzde başlıyor. Gerçek bir özgürlük için o kapıyı sadece ağlayarak çalmak yetmiyor. Kapıdan dışarı çıkmalı ve arkasından o sınır çizgisi bir daha asla ihlal edilmeyecek şekilde çekmelisiniz. İşte o zaman gözyaşları yerini bilgeliğe, döngüler ise yerini yeni bir yaşam yoluna bırakıyor sevgili dostlar. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Kabul ettim derken gerçekten o acının bedeninizden geçip gitmesine izin verdiniz mi? Yoksa sadece o acıyı bir odaya kilitleyip üzerine kabul edildi etiketimi yapıştırdınız? Gerçek bir özgürlük için o kapıyı açmanız ve o içeridekiyle yüzleşecek cesareti yeni sınırlarınızla beraber göstermeniz ve bu yolda gereken davranış değişikliğini adım adım inşa etmeniz gerekir. İşte o zaman döngü kendiliğinden kırılır, emin olabilirsiniz. Çünkü o döngüyü besleyecek bir eski siz kalmamış olacak. Peki bu anlattıklarımı sadece zihinsel birer bilgi olarak rafa kaldırmamak, hayatınızda gerçek bir davranış değişikliği başlatmak için yarından itibaren ne yapacaksınız? Sizden hayatınızın merkezine koymanızı istediğim 3 adımlı bir kontrol listesi var. Hadi başlayalım isterseniz. 1. adım, günlük tetikleyici takibi. Bedenimizi kontrol ediyoruz. Gün içinde ne zaman o eski döngüyü hatırlatan bir olay yaşarsanız, bir haksızlığa uğrasanız ya da öfkelenseniz zihninizdeki hikayeyi hemen durdurun. Haklı ya da haksız olduğunuzu tartışmayı bırakın ve dikkatinizi hemen bedeninize çevirin. Nefesiniz nerede sıkışıyor? Midenizde bir düğüm mü var? Omuzlarınız mı kasıldı? O duyguyu zihninizle değil, bedeninizle alan açın. Yani kendinizi sadece bir kafa olarak düşünmeyin. Komple bir beden olarak hissedin. Bedeninizde hissedin bunu. Bırakın o fiziksel his orada kalsın. Sadece nefes alın. Bedeninize güvendesin, geçmesine izin veriyorum mesajı verin. Sinir sisteminizi biraz sakinleştirin. Okey? 2. adıma geçiyorum. 5 saniye kuralı ile sınır çizgisi. Eski paternlerinizi tetikleyen bir durumla karşılaştığınızda, mesela sizden hayır demeniz gereken bir talepte bulunulduğunda veya alanınız ihlal edildiğinde, otomatik bir evet demeden önce kendinize tam 5 saniye verin. O 5 saniyelik boşluk sizin başrol oyuncusu olmaktan çıkıp tanık koltuğuna geçmenizi sağlayacak yerdir. Yani bir adım geri gitmenizi sağlayacak o 5 saniye. O boşlukta kendinize şu soruyu sorun. Şu an vereceğim tepki geçmişteki kurbanın tepkisi mi? Yoksa sınırlarını koruyan yeni benim kararım mı? 3. adım. Akşam değerlendirmesi. Burada da bir tanık günlüğü yapıyoruz. Her günün sonunda kendinize şu 2 soruyu soracağınız bir dürüstlük anı yaratın. Kendi kendinize kalın. Bugün hangi olayda kabul etmiş gibi davrandım ama içten içe savaşmaya devam ettim? Bu 1. soru. 2. soru. Bugün kendi sınırlarımı korumak için attığım en küçük somut adım neydi? Evet sevgili dostlar, unutmayın.
Büyük dönüşümler bir gecede yaşanan mucizelerle gerçekleşmez. Bu küçük ve kararlı adımların birikmesiyle gerçekleşir. Döngüyü kıracak olan güç, o adımı atacak olan yeni sizde saklı. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla, mutlulukla bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.